Evet, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Sayit Yüce'ye bu bol istifadeli konuşması için çok çok teşekkür ediyoruz ve yine ülkemiz için çok önemli bir değer şu an yanımızda. Türk musikisinin ülkemizdeki en kıymetli figürlerinden ve sesiyle, nefesiyle ilahi aşkı önce kendine, ardından da bizlere tattıran ve hatırlatan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Özhan'ı davet ediyorum sahneye. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha bakayım. Sanattan tevhide. Aslında sanattan tevhide tabii ki bir ifadedir. Ancak tevhidden sanata diye düşünmenin de bir yol olduğunu arz etmek isterim. Çünkü bütünden teferruata bakmak daha kolaydır. Teferruatı toparlayarak bütünü algılayabilmek daha meşakkatlidir. Hatta imkansıza yakındır. Efendim yıllar önce tevafuken benim çok istifade ettiğim, çok saydığım, sevdiğim ve yakın olduğum merhum Cinişen Tanrıkoru'nun yazın hafif böyle bir tatilimsi istirahat ettiği bir yöreden geçerken uğramam gönlüme geldi. Üstadı bir göreyim, bir ziyaret edeyim dedim. Gittim yanına. Bana A4'ten daha irice ama böyle bir fasikül haline getirilmiş. Kendisi de Sultan abim, Mahmud Sami abim gibi mimar olduğu için, o da akademi mezunu olduğu için, çok marifetli olduğu için onun titizliğiyle yapılmış bir şeyi önüme koydu. Ahmet şuna bir bakar mısın dedi. Baktım. Kapağında Beyat-ı Araban Ayn-ı Şerif yazıyor. Ha dedim, zuhurat var herhalde dedim ustacığım. Hemen altında tespit Cinüşen Tanrıkorur yazıyor. O güne kadar öyle bir ifadenin farkında değildim. Tespit lafını biliyorum ama yani orada bestekar, yani beste Cinüşen Tanrıkorur yazar pratiğimizde. Tespit diyor. Dedim, üstadım tespitten gayeniz nedir? Ahmetciğim dedi, kalem benim elimde ama kol orada dedi. Bana yazdırdılar dedi. Tespit eden. Bizim kadim zamanlarımızdaki müzisyenlerimizin, musiki şinaslarımızın yazdığı nota kağıtları elinize geçerse orada da tesadüf edebilirsiniz. Bestekar yerinde tespit yazar. Daha ileri giden ehli vahdet la adri yazar. Benlik olmasın diye. Bütün bunlardan yola çıkarak düşünecek olur isek ve tevhid konusunda bu konunun sadece tefekkür, okumalar gibi gayretlerin ötesinde direkt müşahedeye dayanan
donanımıyla tevhidi en şuh halde bizlere aktarmış, herkes istidadınca öğrenmiş olan zat Şeyhü'l-Ekber radıyallahu anh Efendimiz Muhyiddin İbn Arabi ilmi suretlerden bahseder malumunuz. İlmi suretler. Yani kainat dediğimiz, varlık dediğimiz ne var ise hepsinin bir prototipinin Cenab-ı Hakk'ın alim sıfatında mündemiş olduğu ve evvelsiz ve ahirsiz olarak Cenab-ı Hakk'ın ilminde var olan eşya dünyada bizler için geçerli olan zaman denilen işaretle ortaya çıkarlar. Vakti merhunu ne zaman gelirse zuhurat o zaman olur. O yüzden usul hakkında konuşacak olursam sanattan tevhide bir anlam taşımakla birlikte artık bizim bir takım anlayış konusunda erken dönemini yaşayan insanlar daha rahat anlasınlar diye bir anlatım biçimiyle tevhid ve vahdet konuşulmuş, yazılmış, çizilmiş ve yazılıyor ve çiziliyor ve konuşuluyor. Ancak biz buna devam ettiğimiz müddetçe sanatçı ayrı, sanat ayrı, sani hakiki ayrı gibi düşündüğümüz müddetçe tevhidden bahsetmemiz de zorlaşır. Artık öyle bir düşünme ve düşündüklerimizi yaşama biçimine gelmemiz lazım ki ötekisiz bir bakışa sahip olmamız evvel emirde bir platform olarak benimsenmesi lazım diye düşünüyorum. Nasıl ki bir okyanusta bir dalganın üzerindeki bir kabarcık bir şen olarak var ise en küçük zaman dilimi olarak kullanacak olursak ve biraz sonra yok olup tekrar o görünüşten vazgeçip asli görünüşüne dönüp derya oluyor ise meseleyi de böyle görmek durumundayız. Sadece bugünün konusu olan bir meselenin daha ötesinde bütün hayatı kucaklayan, kavrayan, kapsayan bir şekilde eşyanın hakikati anlamı içerisinde meseleye yaklaşırsak, o zaman zannediyorum ki Cenab-ı Hakk'ın sizin için razı oldum, nimetimi tamamladım, kemale erdirdim diye buyurmuş olduğu İslam gerçeğini daha yakışır bir şekilde temsil ederiz. Bugünkü İslam coğrafyasına baktığımız zaman maalesef Cenab-ı Hakk'ın bizim için razı olup sevdiği, kemale erdirdiği, nimetimi tamamladım buyurduğu yaşam biçimini benimseyip ondan sonra da bu zillet içerisinde üzgünüm. Ben de onlardan bir ferdim. İzafi bir ferdim, evet. Bir Müslüman olarak yüreklerimiz kan içinde. Diyeceksiniz ki ya sanatla tevhidin şimdi bunun ne alakası? Bunu temel alıp, hayatı böyle görüp, böyle çalışıp, böyle üretip, böyle üleşmediğimiz müddetçe maalesef gerçek bir dışa vurumcu olamayız.
Gelelim sanata. Sayın Başkan'ın da buyurduğu gibi konuşmasında, efendim, yegane sanatkar Allah'tır. Celle Celaluhu. Evvel de benim, ahir de benim, zahir de benim, batın da benim diyen O'dur. Ondan başka bir varlık yoktur. Her şey izafidir, geçicidir, dönüşmeye mahkumdur. Artık böyle görmemiz lazım. Bunu hayata geçirmemiz lazım. İlişkilerimizi bunun üzerinden kurmamız lazım. Onun için bendeniz haddimi aşıyorsam özür dilerim. Ama sanatkar yoktur. Zanaatkar vardır. Çünkü sanat bedi olmak durumundadır. Evveli olmayan bir şey. O da ancak Cenab-ı Hakk'a ait bir özelliktir. Nasıl ki bir bestenin gerçek ifade biçimi tespit ise, o beste zaten Cenab-ı Hakk'ın ilminde var ise, o hat da vardı, o istif de vardı. Cenab-ı Hakk'ın insana, kuluna, halifesine verdiği istidad ile Cenab-ı Hakk'ın ilminde suret olarak var olanı algılayan ve konu ne ise, müzik mi, çizgi mi, mimari mi, ne ise o şekilde tespit eden, ortaya çıkaran bir zanaatkar vardır. Var olanı tekrar sunan zanaatkardır, sanatkar değildir. Meseleye böyle baktığımız zaman, ya sanatkar diyeceksek hakkı müşahede ederek diyelim, yoksa kişilere sanatkar payesini vermeyelim. Tehlikeli bir şeydir bu. Ya vahdet gözüyle bakalım, sanata ve sanatçıya, zanaatkar olmaktan çıkaracaksak eğer, gerçek sanatkarı görelim. Oradaki tecellinin gerçekliğini görelim. Yani Allah'ı ötelemeyelim bir yerlere. Bir potansiyel olarak bir takım boyutlara göndermeyelim. Her çizgide, her namede, her noktada açığa çıkan bir gerçeği, tecelli eden bir gerçeği, tecelli de o, tecelli eden de o, tecelligâh da o. Bu şekilde baktığımız zaman sanat gerçek anlamını kazanır. Gerçek anlamını kazanır. O zaman çok daha değerlenir. Bir insanın yaptığından değil, o şekilde değerlendirmekle değildir sanatın gerçek değeri. Allah'a nispetledir. Ama bir sanatkarın Allah'a nispeti diye şirk kokan bir ifadeyle değil, o kulundan tecelli eden, o tecelligâhtan tecelli eden mütecelliyi algılayabilerek bakmamız lazım sanata. Ve bir tek sanatkar ve ondan tecelli eden sonsuz türev. Hangi konuyu derseniz deyin. Ayrıca benim çok değerli büyüğüm, başımın tacı Mahmut Sabri ağabeyim öyle söyledi bir gün. Bir kişide musiki kabiliyeti varsa onda mimari kabiliyet de vardır işte. Kendisi de zat-ı alileri buradalar. Evet, doğru. Her şey noktadan çıkmıyor mu? Her şey noktadan tecelli etmiyor mu? Bir nokta uzadığı zaman elif oluyor, kıvrıldığı zaman vav oluyor. 28 hece okursun uçtan uca, sen elif dersin hoca, manası ne demektir?
Sevgi baht olmuş ezelden bize. Sizde bir türlü, bizde bir türlü. Bu türler değişiklik değil. Bir yarattığını bir daha yaratmayan bir sani-i ilahinin konforu. Zaten Cenab-ı Hak tevafuken Hafız Efendi Hazretleri Sure-i Haşr'ın sonunu okudu galiba, değil mi? Fakir de o zaman yetişebildim. Halikul bari'ul musavvir. Öyle bir tecelli söz konusudur ki hiçbir eksik söz konusu olamaz bari. Bütün ihtiyaçlar karşılanmış. Ve musavvir en güzel şekilde tasvir edilmiş. Zaten tevhidin zuhur etmesi için o altın oran denilen vahdetin eşyada açığa çıkması lazımdır. Tevhid başka türlü olmaz. Tevhid gelişi güzel bir takım şeylerin bir araya gelmesi değil. Halikul bârûl musavvir esprisi içerisindeki bir varlık seyri, okuması, ikra'nın karşılığı. En büyük estetik de hukuktur. Bütün eşyanın ve bütün türlerin, cemadatın, nebatatın, hayvanatın, insanların, cinlerin, sayabildiğin kadar meleklerin, bütün bu türlerle olan ilişkimizin estetik noktası hukuktur. Hakkını vermek. İlişkideki estetik hukuktur. Nezakettir. Zat-ı âliniz diyoruz. Papazın da zat-ı âli, hahamın da zat-ı âli, ateistin de zat-ı âli, farkında değil. Perdeli. Halbuki zat tek. Her mahlukun varlık platformu zat-ı ilahi. Zat olmazsa sıfat olmaz, sıfat olmazsa esma açığa çıkmaz. İşte sanat diye ve sanat ve tevhid bir araya geldiği zaman akla gelen şeylerin bu derece Halikul bârûl musavvir esprisi içerisinde ayeti celilesinin bize hatırlattıkları ve yetefekkerûne fî halkis semâvâti vel ard. Bu tefekkürün neticesi nedir? Yegane sanatçının kendini seyretmek için yarattığı zanaatkarından kendisini seyretmesidir. Mesela. Yani varlık alemini şöyle bir makrokozmoz, mikrokozmoz olarak bir düşündüğümüz zaman, baktığımız zaman aman ya Rabbel Alemin, o ne kudrettir, o ne ekberiyettir, Allahu Ekber. Ve sonra biz kendi küçücük nefsi dürtülerle ortaya çıkmış olan hallerimizi abartıp bir hallere giriyoruz. Halbuki yokluğumuzu hissedelim ki gerçek tevhid ve gerçek sanat açığa çıksın. Ben yaptım, ben yazdım, ben söyledimle değil bu. Onun için işte bizim nurlarda yazsın ceddimiz. En azından tespit yazıyor. En azından daha ilerisi de la adli yazıyor. Sanat Allah'ındır, eser Allah'ındır, müessir Allah'tır. Biz sadece hilafet görevimizi yapıyoruz. Geçerken onun değerlerini ortaya koyup desturluyoruz, çekip gidiyoruz diye bakmak lazımdır bu çalıştayın gayesi. Yoksa Aristo'dan, Platon'dan örnekler de verebiliriz. Güzel nedir, estetik nedir falandır filandır. Ki onlar dahi kadim antik dönemlerin felsefesinde Tanrı da olsa ki içlerinde mesela güzeli ve sanatı konuşurken o kadim
dönemdeki zatlar tekin taşması diye bir tarif de vardır. Sonradan seküler dönemin Orta Çağ sonrasında merkeze Tanrı'yı değil de onların söylemi itibariyle Tanrı'yı değil de eşyayı koyalı beri felsefede güzel konusunda daha sarp yollara saptı. Eşyadan müteşekkil değil ki varlık. Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı ve bütün varlık aynadan ibaret. Görünme yerleri, görünen sanat dediğimiz estetik boyut ve mana ve gerçek ancak böyle. Umarım ve dilerim bu platform üzerinden meselelere bakan, tespitlerini yapan bir toplum haline dönüşürüz. Sanatı da bu şekilde değerlendiririz. Çünkü bu benim şahsi değerlendirmem değil. Büyüklerimizin, müşahede ehlinin değerlendirmelerine biz de başka bir zanaat yapıyoruz. Onlara aynalık yapıyoruz. İşte sahneye çıkıp bir şeyler söylemekle, okumakla falan. Bizim yaptığımız da ondan ibarettir. Eğer tam vahdet anlamında meseleye bakacak, tevhid ve vahdet anlamında bakacak olursak onu da görürsün. Ama en azından ona ait olanı, bu kulu ortaya çıkarıyor diye bakmak da bir yoldur. İnşallah ileriye gitmek üzere. Efendim ben daha fazla sizin başınızı ağrıtmayayım. Hayırlara vesile olmasını diliyorum bu çalıştayın. Ben maalesef hemen ayrılmak durumundayım. Yoksa en son dakikasına kadar kalıp istifade etmeyi çok arzu etmiştim. Dinleyip istifade etmeyi. Ancak bazı elde olmayan sebeplerden dolayı mahkum oluyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hürmetler ediyorum. Tekrar ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ellerinizden öperim Sultan abim. Hocam ağzınıza şimdiden sağlık. Bütün hazır olana saygılarım, hürmetlerim ve her zaman da emrinizde olduğumu ifade etmek isterim. Yanınızda bulunurum. İşe yaramasam da yanınızda bulmaya gayret ederim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Öyle mi? Evet, çok saygıdeğer hocamıza bu gönülden ve içten konuşmaları ve görüşleri için, aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bir ödülümüz var, bir kendisine hediyemiz var, armağanımız var. Sayın İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Sait Yüce tarafından Hattat Ömer Faruk Deren'in kaleminden, gönlünden kopmuş bir parça Edep Yahu eseri. Ömer Hocam. Evet, eserin sahibini de Sayın Hocam Hattat Ömer Faruk Deren'i de sahneye davet edelim. Küçük bir tavsifle eser sahibi değil, tespit eden. Tespit eden. Çok güzel. Amenna ve sallallahu. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. Gülşen abimden bahsettik, hocamdan. Eşi de burada kendisi de. Tevafuk oldu canım benim. Eyvallah.